Yeni videoyla karşınızdayız. Paris'teyiz. Dünyanın en büyük müzesi. Sartre, Simone de Beauvoir burada oturuyorlarmış. Daha önce soğan çorbası içmedim ama gerçekten tam bir soğan çorbası diyebilirim. Hayatımda geldiğim en güzel kitap evlerinden bir tanesi. Yeni videoyla karşınızdayız. Neredeyiz? Paris'teyiz. Yaklaşık böyle bir 3-4 günlüğüne Paris'e geldik. Bildiğiniz üzere Almanya'da yaşıyoruz. O yüzden arabamızla geldik. Yaklaşık 7-8 saat bir yolculuktan sonra bugün rotamıza başlıyoruz. Bugün yaklaşık yarım günümüz var. O yüzden ilk olarak görmek istediğimiz birkaç yeri göreceğiz. Daha önceden kaydettiğimiz bazı mağazalara bakacağız. Hafif bir rota yapacağız bugün. Sonra yaklaşık 2,5 günümüz daha var. En çok merak ettiğimiz yerleri görmeye çalışacağız. Biliyoruz Paris gerçekten her anlamıyla çok dolu bir şehir. O yüzden 3 gün yetmeyecektir. Ama biz de elimizden geldiğince size 3 günde nerelere gidilebileceğini göstermeye çalışacağız. Hazırsanız Paris vloguna başlayalım. Paris'e Aralık ayında gelmek istedik çünkü yılbaşında nasıl olacağını çok merak ediyorduk. O yüzden bence ilk izlenim olarak güzel bir tercih yapmışız. Her yer ışıl ışıl olacak gibi birazdan 1-2 saat sonra hava karardığı zaman. İlk izlenim olarak gerçekten de Paris tam bir moda şehri. O yüzden görmek istediğimiz bugün çok fazla mağaza var. Ama ilk olarak Paris'e bir kruvasanla başlayacağız. Daha sonra da mağazaları gezmeye devam edeceğiz. Tuğba'nın listenin ilk sırasına yazdığı kruvasancının önüne geldik şimdi ve maalesef uzunca bir sıra var. Ama buradan bu kruvasanı yemeye niyetliyiz. O yüzden de şu anda sıraya geçtik ve bu kruvasanın tadına bakmak için sabırsızlanıyoruz. Şimdi kruvasancıdan çıktık. Sonunda sıra bize geldi. Aldık. İçerisi gerçekten muhteşem. Kruvasanlara ek olarak farklı tatlı çeşitleri de var. Ve de bunlara ek olarak muhteşem baget ekmekleri var. Tam bir ekmek düşkünü olarak Tuğba'nın bütün çabalarına rağmen bageti almayı başardım. Ve bagetin de ucundan azıcık tadına baktım bile. Baget de kruvasan da gerçekten muhteşem. Oh Paris, lumière sacrée, sous tes étoiles, je veux rester. La la la, douce clarté. Paris'teki en büyük alışveriş merkezi olan, ama alışveriş merkezi dediğimize bakmayın, gerçekten
inanılmaz bir yer. Lafayette'e doğru gidiyoruz eğer doğru telaffuz ediyorsak. İçinde yüzlerce marka var. Aynı zamanda yılbaşında da gerçekten çok güzel gözüktüğünü görmüştük. O yüzden şimdi oraya doğru yürüyoruz. Ve aynı zamanda hava karardı. Paris akşamı gerçekten yılbaşında çok güzelmiş. Galeries Lafayette'e geldik. Burası klasik bir Fransız mağazalar zinciri. Dünya üzerinde 65 farklı noktada şubesi var aslında. Ve içinde bulunduğumuz Paris şubesi ana merkez. Ve ana merkez olmaya yakışır bir mimarisi olduğu kesin. Özellikle geldiğinizde 1912 tarihli tavanını kesinlikle görmelisiniz. Ve aynı zamanda bir teras noktası var. Buradan da bir Paris manzarası görebilmeniz mümkün. Burada dünyanın belki de en lüks diyebileceğiniz markalarının stand şeklindeki ürünlerini görebilirsiniz, gezebilirsiniz ve dilerseniz satın alabilirsiniz. Biz geldiğimizde yılbaşı sezonu olduğu için gerçekten çok güzel süslenmişti. Biz de içini dolaştıktan sonra bir miktar yorulduk. Oturduk, bir kahve içiyoruz şimdi. İkinci günden herkese merhaba. Paris rotamıza bugün itibariyle tam olarak başlamış bulunuyoruz. Eyfel'i en iyi görebileceğimiz yerlerden bir tanesiyle başlıyoruz bugün. Trocadero Meydanı'ndayız. Buradan Eyfel'i uzaktan görüp en güzel selfie çekebileceğiniz yerlerden bir tanesindeyiz. Onun haricinde farklı lokasyonlar var. Gelmeden birazcık araştırıp nereden çekmek istediğinize karar verebilirsiniz. Biz buradan devam edip Eyfel'e doğru yürüyeceğiz. Bir diğer söylemek istediğimiz şey de bugün gerçekten çok kalabalık. Birkaç kaydettiğimiz, sıcak çikolata içmek istediğimiz yer vardı. Ama kapılarında gerçekten inanılmaz uzun kuyruklar var. 1-2 saat beklemeniz gerekecek kuyruklar var. O yüzden aklınızda bulunsun. Hafta sonları özellikle çok kalabalık. Paris dediğimizde tabii ki akla gelen o noktadayız. Eyfel Kulesi'ne geldik. Fransız devriminin 100. yılı olan 1889 yılında bir fuar düzenlenmek isteniyor Paris'te. Bu fuarın giriş kapısı olarak bir anıt yapılmak isteniyor ve Gustave Eiffel tarafından da Eyfel Kulesi inşa ediliyor. Ancak Eyfel Kulesi yapıldığı zaman Parisliler tarafından o kadar beğenilmiyor ve Paris'in silüetini o kadar bozduğu düşünülüyor ki kaldırılması için bir imza kampanyası dahi düzenleniyor. Şu anda yanı başında olduğumuz için şunu söyleyebiliriz ki imza kampanyası başarılı olmamış. Ki aynı zamanda Eyfel Kulesi zaten fuar açılışı için inşa edildiğinde 20 yıl sonra yıkılması planlanarak inşa edilmiş. Ancak daha sonra turistler açısından o kadar büyük bir ilgi odağı olmuş ki her yıl 6 ila 8 milyon arasında ziyaretçi sadece Eyfel Kulesi'ni görmek için Paris'e geliyor. Eyfel Kulesi'ne geldiğinizde iki seçeneğiniz var. Bir, Eyfel Kulesi'nin içinden Paris'i izlemek. İki, dışından Eyfel Kulesi'ni izlemek. Bu tamamen size bağlı. Biz bunun ikincisini tercih ettik. Yani Eyfel Kulesi'ne çıkmadık. Çıkmak isterseniz de şunu söyleyebiliriz. Birden fazla bilet çeşidi var. Yürüyerek çıkabildiğiniz, asansörle çıkabildiğiniz, ikinci kat izleme terasına çıkabildiğiniz ve hatta zirvesine çıkabildiğiniz ve bilet fiyatları da 15 ila 30 euro arasında değişiyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Eyfel Kulesi'nin içinde isteyenler için bir adet de restoran bulunuyor. Şimdi
Eyfel'den Şanzelize'ye doğru yürüyeceğiz. Eyfel'in önündeki bahçe Champ de Mars'tan yürüyerek geçiyoruz. Burası muhtemelen yazın çok daha güzel olur. Biz de buradan yürüyerek şimdi geçip Şanzelize'ye doğru ilerliyoruz. Altın kaplama melekleri, perileri ve kanatlı atlarıyla Alexander III Köprüsü Paris'in en ihtişamlı noktalarından biri. Bu köprü bir Fransız kralının değil, Fransız-Rus ittifakını imzalayan Rus çarı 3. Alexander'ın adını taşıyor. Uzun bir sıra beklemenin ardından Angelina'ya oturabildik. Burası Paris'in en ünlü kafesi diyebiliriz bence. 1907 yılında yapılmış bu kafe ve zamanında en ünlü kişiler buranın müdavimiymiş. Başta da Coco Chanel geliyor. Onun oturduğu bir masa da varmış burada. Ve buranın en ünlü şeylerinden bir tanesi de şu an gördüğünüz sıcak çikolata. Aynı zamanda kapıda sıra beklemeyeyim içeride oturmak için derseniz dışarıdan take away şeklinde sıcak çikolata da alabiliyorsunuz. Burası gerçekten Paris'in en iyi sıcak çikolatası olarak geçiyor. Açıkçası birazcık çekimserdim buraya gelip gelmemek konusunda. Çünkü bu şekilde çok popüler olan yerler genelde söylenildiği kadar iyi olmayabiliyor. Ama bizce gerçekten sıcak çikolatası çok güzel. Çikolatası gerçekten yoğun ama eğer seviyorsanız bence buraya gelmelisiniz. Aynı zamanda da tarihi bir atmosferde Paris'te zaman geçirmiş oluyorsunuz. Gerçekten biz beğendik. Biraz sıra beklemeyi göze alırım, bir yarım saat beklerim derseniz biz gerçekten öneririz. Aynı zamanda çok güzel tatlıları var. Bir iki tanesini denemeyi zaten istiyorduk. Geldiğiniz zaman sıcak çikolata ve tatlıyla beraber tatlıya burada gerçekten doyarsınız. Paris deyince akla gelen olmazsa olmaz yerlerden biri de Şanzelize. Şanzelize aslında yaklaşık yürüyerek 45 dakikalık geniş bir cadde. Bu cadde üzerinde bir sürü mağazalar, dükkanlar ve aynı zamanda parklar bulunuyor. Ama Şanzelize'den ara sokağa girdiğiniz zaman Avenue Montaigne'i göreceksiniz. Aslında burası en pahalı markaların bulunduğu en meşhur noktalardan bir tanesi. Şu arkamızda gördüğünüz Dior da aslında burada görsel olarak en güzellerinden de bir tanesi. Dior buraya açılan ilk mağazaymış. Ardından diğer markalar da onu takip etmiş. Yılbaşında geldiğimiz için de bu cadde ekstra ayrı güzel. Şimdi Şanzelize Caddesi boyunca yürüyoruz. Açıkçası ben bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim. Böyle benim aklımda canlanan daha böyle pahalı mağazaların olduğu bir caddeydi. Aslında gerçekten çok büyük ve her fiyat skalasında markaları bulabileceğiniz de bir cadde. Gezmesi çok keyifli çünkü çok geniş bir cadde. Hafta sonu olduğu için mi bilmiyoruz ama şu an trafiğe kapalı. Normalde trafiğin olması gereken bir cadde. Hafta sonu olduğu için olabilir, yılbaşı olduğu için olabilir ama şu an trafiğe kapalı. O yüzden de özellikle yılbaşı döneminde yapılan süslemelerle beraber gerçekten gezmesi şu an çok keyifli bir yer.
gezip dolaşıp böyle alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda çok tatlı kafeler de var. Ön yargılarımı kıran bir yer oldu gerçekten Şanzelize. Geldiğim zaman her defasında mutlaka uğrarım. Paris dediğinizde akla gelen bir diğer noktadayız. Orası da Arc de Triomphe, yani arkamda görmüş olduğunuz Zafer Takı. Concorde Meydanı'ndan Şanzelize boyunca yürümeye başladığınızda yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüşün ardından Zafer Takı'na ulaşıyorsunuz. Zafer Takı'nın hikayesi ise şu şekilde. Napolyon Bonaparte, Austerlitz Savaşı sırasında askerlerini cesaretlendirmek adına zaferle döndüğümüz zaman Paris'e bir takın altından gireceğiz şeklinde bir moral konuşması yapıyor ve daha sonra bunun üzerine o dönem Paris'in şehir planlamacısı Haussmann'a bir tak yapılması emrini veriyor. Takın yapımına başlanıyor ancak planlanandan uzun sürüyor. Hatta öyle ki Bonaparte sürgüne gönderilip orada öldüğünde dahi takın yapımı tamamlanmamış oluyor. Takın yapımı tamamlandıktan sonra Napolyon Bonaparte'ın mezarının Paris'e taşınması kararlaştırıldıktan sonra ise Napolyon'un dileği gerçekleştiriliyor ve Napolyon'un mezarı taktan geçirilerek Paris'e sokuluyor. Zafer Takı'na geldiğiniz zaman eğer dilerseniz yaklaşık 22 euroluk bir bilet alarak Zafer Takı'nın üzerine çıkabilir ve Zafer Takı'nın üzerinden meşhur bir Paris manzarası seyredebilirsiniz. Montmartre bölgesine geldik. Finikülerle ilk olarak Sacré-Cœur Bazilikası'na çıktık ve Bazilika'nın önünden enfes bir Paris manzarası var gerçekten. Açıkçası gün batımında buraya gelmek istiyorduk ama programın yoğunluğundan dolayı geldiğimizde hava kararmıştı artık. Yılbaşı sezonu olmasından dolayı muhteşem süslemelerle ve ışıklandırılmalarla donatılmış durumda. Ve biz de şu anda aslında Montmartre bölgesinin merkezi diyebileceğimiz Ressamlar Tepesi'ndeyiz. Hemen Bazilika'nın 2 sokak yanına geldiğiniz zaman buraya ulaşıyorsunuz ve burada halen insanların anlık canlı resimlerini çizen sokak ressamlarını burada görebiliyorsunuz. Dilerseniz siz de kendi resminizi hızlı bir şekilde çizdirebilirsiniz. Paris'teki ikinci günümüzdeki ilk lokasyonumuz Louvre Müzesi. Öncelikle şunu söyleyelim ki bilet alarak gelmenizi tavsiye ederiz. Kapısında inanılmaz kuyruk oluyor. Biz rezervasyon yaptırmamıza rağmen bile girişte yine bir sıra beklemek durumunda kaldık. Louvre Müzesi'nin kendisinden bahsedecek olursak 12. yüzyılda yapılıyor. O dönem Kraliyet Sarayı olarak kullanılıyor. Fransız devriminden sonra ise burası müze haline geliyor. Louvre dünyanın en büyük müzesi ve dünyanın en büyük müzesine geldiğimiz için de gerçekten çok heyecanlıydık.
Gezmesinin çok zor olacağını duymuştuk ama gerçekten ne kadar zor olabileceğine dair merak ediyorduk. Hakikaten de yüzey alanı çok geniş, birden fazla kattan oluşuyor. O yüzden neyin nerede olduğunu bilerek önceden biraz araştırma yapıp gelmekte fayda var. Eğer tam gününüzü ayırıyorsanız muhtemelen her yeri gezebilirsiniz. Ama 2-3 saat ayırmak istiyorum diyorsanız o zaman en çok görmek istediklerinizi gelip o şekilde görmenizi de tavsiye ederiz. Giriş ücreti de şu an 2025 yılında 22 euro ama sanıyorum yılbaşından itibaren fiyatlarında da bir artışa gideceklermiş. Louvre Müzesi'nin o meşhur piramidinin şu anda altındayız. Paris'e gelmişken soğan çorbasının tadına bakmadan olmazdı. Biz de şimdi bir mola verdik ve soğan çorbası söyledik. Tadını gerçekten çok merak ediyorum. Çorbanın tadı gerçekten güzel. Daha önce soğan çorbası içmedim ama gerçekten tam bir soğan çorbası diyebilirim tat itibariyle. Ve üzerinde bir ekmek ve peynir tabakası var. Fiyatı genelde 9-10 euro civarında. Şu anda Saint-Germain bölgesindeyiz. Burası Paris'in en entelektüel bölgesi. Zamanında burada Picasso, Hemingway, Sartre, Simone de Beauvoir burada oturuyorlarmış. Burada 2 tane çok meşhur kafe var. Bir tanesi şu an bizim de oturduğumuz Café Flore. Bir de onun yanında bir kafe daha var. İkisinden birinde oturabilirsiniz. Yani bu kafeler şu anda günümüzde sıradan kafeler gibi gözükse de 1950'lerde olsaydık şu anda çok ünlü isimlerle bir arada oturuyor olabilirdik. Yani bu kadar ünlü isimlerle aynı kafede oturmuş olmak yeterince etkileyiciyken aynı zamanda küçük bir öneri de Café Flore'de sıcak çikolata gerçekten çok lezzetli. Bu cadde boyunca yürüdüğünüz zaman lüks alışveriş markalarını görebilirsiniz. Burada çok güzel antikacılar ve butikler de var. Yani yürümesi, gezmesi çok keyifli. Saint-Germain bölgesinden sonra geldiğimiz diğer lokasyonumuzda Lüksemburg bahçeleri. Burası aslında yürüyüş yaptıktan sonra devam ederiz diye düşündüğümüz bir yerde. Ama buraya geldiğimiz zaman gördük ki gerçekten öncelikle çok büyük ve çok hoş bir ortamı varmış. Herkes buradaki meşhur yeşil sandalyelerde oturup kitap okuyor ya da sohbet ediyor. Gerçekten ortamı tahmin ettiğimizden çok daha hoşumuza gitti. O yüzden de hemen birer kahve alıp biz de burada oturduk. Birazcık suya karşı bir mola vermiş olduk. Şimdi buradan devam edeceğiz. Lüksemburg bahçelerinin hemen yanında göreceğiniz bu yapıda Fransa'nın Senato binası. Paris'te arkamda görmüş olduğunuz Pantheon'a geldik. Roma'daki Pantheon isimli yapıdan esinlenilerek buraya yapılmış ve zamanında kilise olarak inşa edilmiş. Daha sonra Fransız devriminden sonra ise burası Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Voltaire ve Marie Curie için bir anıt mezar olarak dönüştürülmüş. Pantheon'un hemen karşısında yer alan Paris Üniversitesi, yani bir diğer adıyla ya da hepimizin bildiği adıyla Sorbonne Üniversitesi'nin yanındayız. Bu arkamızda görmüş olduğunuz binada hukuk fakültesi ve üzerinde özgürlük, eşitlik, kardeşlik yazıyor. Gotik mimarinin en ünlü örneklerinden olan Notre Dame Katedrali'nin tamamlanması tam 182 yıl sürmüş.
ve Napolyon'un imparator olarak taç giyme törenine ev sahipliği yapmış. 19. yüzyılda bakımsızlıktan yıkılmak üzereyken Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu romanı sayesinde gördüğü ilgi sebebiyle yıkılmaktan kurtulmuş. 2019'daki büyük yangının ardından aslına uygun şekilde restore edilen katedral Aralık 2024'te yeniden kapılarını açtı ve şu anda katedrali ziyaret etmek ücretsiz. Paris'teki en meşhur kitapçı yani Shakespeare'e geldik. Buraya gelmek için gerçekten çok heyecanlanıyordum. Çünkü hakkında çok fazla şey duymuştuk. O yüzden de gerçekten bu kadar güzel mi diye merak ediyordum. Öncelikle şunu söylememiz lazım ki içeride video çekebilmek, fotoğraf çekebilmek maalesef ki yasak. O yüzden size bunu maalesef ki gösteremiyoruz. Ama Paris'e gelirseniz bence mutlaka buraya uğramanız lazım. Çünkü burası gerçekten hayatımda geldiğim en güzel kitap evlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Amerika seyahatimizde Boston'da gittiğimiz Harvard Bookstore vardı. Orayı da çok beğenmiştik. Orası bizim için gerçekten birinci sıradaydı. Ama şu anda orası ve burası gerçekten kapışabilir. Burayı çok önemli yapan şeylerden bir tanesi de aynı zamanda buranın çok tarihi bir yer oluşu. Çünkü kurulduğu zamandan beri Paris'in en meşhur kitapçısı. O dönemde İngilizce kitapları bulabildiğiniz tek adres burası. Hemingway, Joyce gibi yazarların kitaplarını basan ve onları ağırlayan yer bu kitapçı. Buradaki kitapçı aynı zamanda bir edebiyat komünü desek yanlış olmaz. Çünkü buraya gelen yazarları ücretsiz ağırlıyorlar. Belli şartlar altında. Burada yazı yazmaları, biraz da yardımcı olmaları isteniyor. Buranın bir diğer özelliği de aldığınız kitaplara bir mühür vuruyorlar ve bu da belki de Paris'ten alabileceğiniz, hatıra kalabilecek en güzel şeylerden biri olabilir. Bu bez çantalardan da hatıra olarak kendinize ayrıca alabilirsiniz. Sorbonne Üniversitesi, Notre Dame Katedrali ve Shakespeare Kitabevi'nin içinde bulunduğumuz bu bölge tarih boyunca hep Paris'te yüksek öğretimin merkezi. Burada öğrenciler arasında sık sık Latince konuşulurmuş ve sürekli sokaklarda Latince duyulurmuş. Bu sebeple burası Latin Mahallesi olarak isimlendirilmiş. ...18-19. yüzyıl Paris burjuvazi hayatının sosyal yaşamı neredeyse tamamen üstü kapalı pasajlarda geçiyormuş. Bu görkemli pasajlardan yaklaşık 20 tanesi günümüze ulaşmış ve bunlardan da en bilineninin içindeyiz şu anda. Galeri Vivienne'deyiz. İçerisinde şu anda kitapçılar, restoranlar ve de özellikle çok sayıda butik, yerel tasarımcı atölyeleri var. Geldiğinizde uğrayıp bir fotoğraflayabilirsiniz. Nasıl? Eğer peynir seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Yani peynire doyarsınız, emin olun. Evet, Paris turumuzun artık son lokasyonlarından birindeyiz. Concorde Meydanı'ndayız. Burası Tuileries bahçelerini Şanzelize Caddesi'ne bağlayan meydan. Burayı önemli yapansa Fransız devrimi esnasında Kraliçe Marie Antoinette, Kral 16. Louis ve beraberindeki 2000 kişinin giyotinle idam edildiği meydan burası. Bir devrim meydanı. Concorde Meydanı'nı akşam güzel yapan şey ise arkamda görmüş olduğunuz uzaktan ışıklandırılmış çok güzel bir Eyfel manzarası görebiliyor olmanız. Biz
hep geç saatler dediğimiz için kruvasanlar bir miktar bayatlıyordu. Ama şu an taze sabah erken aldık. O yüzden bu kafeye tam puan verdim. Çıtır çıtır. Tereyağı kokusu biraz baskın olan bir kruvasan. Ama ben öyle beğeniyorum. O yüzden böyle bir şimdi kahveye batırıp yiyeceğim. Paris'e yaklaşık 40 dakika mesafedeki Lavalle Village lüks markaları outlet fiyatlarıyla bulabileceğiniz en popüler alışveriş noktalarından biri. Bu açık hava outletinde yıl boyu indirimler var. Eğer alışveriş için vakit ayırmak isterseniz Paris planınıza ekleyebilirsiniz. Ve Paris vlogumuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bambaşka rotalarda görüşmek üzere.